Savaşları hep insanlarla ilişkilendiririz. Ancak bizden bağımsız birçok savaş yaşandı. Belki de ulaşamadığımız gezegenlerde hayal bile edemeyeceğimiz savaşlar yaşanıyor olabilir. Ama bugün o kadar uzağa gitmeyeceğiz. Sadece 7000 kilometre uzağa Tanzanya'ya gideceğiz. Bir kesim insanlığın sonunu hayvanların getireceğini düşünüyor. Aslında birçok canlı bizimle aynı savaşı veriyor. Yaşam savaşı. Ama halen çoğu canlıyı çözmüş değiliz. Çoğunun davranışları gizemini koruyor. Jane Goodall, İngiliz antropolog, primatolog ve etolog. Konu şempanzeler olduğunda Jane ilk akla gelen isimlerden bir tanesi. 1960'da Tanzanya'ya gittiğinde bilim insanları onun gibi Korece eğitimi almış kırılgan bir kadının acımasız doğa şartlarına ayak uyduramayacağını düşünüyordu. Ama Jane başardı. Onu Tanzanya'ya getiren hocası Louis Leakey'di. Seçtiği 3 öğrencisini Afrika'nın farklı yerlerine göndermiş ve araştırma yapmalarını istemişti. Jane Tanzanya'ya geldiğinde hemen şempanzeleri incelemeye koyuldu. Şempanzelerin insanlara oldukça tuhaf gelen huyları ve hiç bilinmeyen karanlık tarafları olduğunu ilk kez Jane keşfetti. 1974 yılında Gambia Milli Parkı'nda yaptığı çalışmada iki şempanze grubu arasında 4 yıl süren oldukça sarsıcı bir savaşa tanık oldu. Gambia Milli Parkı, vadi ve nehirler arasında kalan bir bölgeydi. Oldukça sık ağaçlarla çevriliydi. 1970'ten önce şempanzeler insan canlısı, eğlenceli ve huzur veren hayvanlar olarak görülüyordu. Hiçbir şiddet eğilimleri gözlemlenmemişti. Gayet neşeli duruyorlardı. Jane'i şaşırtan ilk gelişme aslında bilinen bir şey olan şempanzelerin hayatlarını kolaylaştıran araçlar yapıyor olmasıydı. Bitkileri nasıl kullanacaklarını öğrenmişlerdi. Yaralarını sarıyor, hangi bitkinin neye iyi geleceğini kısmen biliyorlardı. Taşları, kabuklu yiyecekleri kırmak için kullanıyor, dalları termit avcılığı için şekillendiriyor, hatta odundan yapılmış mızraklar bile kullanıyorlardı. Onlar bilgiyi nesilden nesile aktarmayı da başarmışlardı ve oldukça komplike olan politik kuralları vardı. Aralarındaki hiyerarşi ilginç ve sıra dışıydı. Şempanzeler barışçıl ve otçul olarak bilinseler de arada avlanıp et yiyorlardı. Etler kendi aralarında liderin istediği oranda dağıtılıyordu. Aynı zamanda birçok hayvanda görülen yamyamlık faaliyetleri onlarda da vardı. Kırmızı Columbus maymunları Uganda Kibale Milli Parkı'nda avlanıp et yiyorlardı. Aynı zamanda kendi içlerinde büyük bir savaş veriyor, bu durumda nüfusların azalmasına sebep oluyordu. 2011'de açıklanan bir araştırmaya göre 1975-2007 yılları arasında kırmızı Columbus maymunlarının %89'u bu yüzden ölmüştü. Jane 1974'te Tanzanya'daki 14. yılını kutluyordu. O yıl çok ilginç bir şey fark etti. Uzun zamandır birlikte yaşayan bir şempanze topluluğu ikiye ayrılmıştı. Grubun bir kısmı kuzeye giderken diğer kısmı güneyde konuşlandı. Güney grubunun ismi Kahama'ydı. Kuzeydekinin ise Kasakela. Kahama grubu, üçü Jane'in çok iyi tanıdığı 6 erkekten oluşuyordu. Bunlardan Hiyu, Chal ve Goliath, Jane'in uzun yıllardır incelemekte olduğu şempanzelerdi. Jane'in üçüyle de yakın ilişkisi vardı. Grupta 3 yetişkin dişi, birkaç genç ve Sniff adında bir ufaklık vardı. Diğer grup Kasakela ise daha büyük bir nüfusa sahipti. Grupta 12 yetişkin dişi, 8 erkek ve de gençler vardı. Jane bu grubu diğerine nazaran daha az tanıyordu. Ortaya çıkan tablo onun tahmin edemeyeceği sonuçlar gösterecekti. Peki bu savaş nasıl boy göstermişti? Kabile neden ikiye ayrılmıştı? Cevap 1970'te gizliydi. O yıl hayatını kaybeden grubun lideri gerisinde sancılı bir liderlik savaşı süreci bırakmıştı. Liderlik savaşı sonuç vermeyince gruplar ikiye ayrılmış ve 7 Ocak 1974'te Kasakela grubunun yetişkin erkekleri bir kavm erkeğine saldırınca savaş resmen başlamıştı. Bilim insanları bir şempanzenin diğer bir şempanzeyi kasten öldürdüğüne ilk kez şahit oldular. Üstelik Kasakela grubu bunu çığlıklar atıp dallar fırlatarak kutlamıştı. Daha sonra ele geçirilen bazı notlara göre de liderin ölümü 1971 yılında olmuştu. Tarihler tam bilinemese de savaşın sebebi bu olaydı. Ölen lider erkeğin ismi Leakey'di. Ölümün ardından alfa erkek Humphrey lider olmaya çalışmış ama zayıf olduğu için bunu başaramamıştı. Kardeşleri Hugh ve Charlie ile rekabet etmek zorunda kalan Humphrey sonunda pes etmişti. Ama bu pes ediş grup için kötü sonuçlar doğuracaktı.
Artık bir tarafta Humphrey'i destekleyenler, bir tarafta Charlie ve Hugh destekleyenler vardı. Grup ikiye ayrıldıktan sonra her grup kendi yiyeceğini bulmaya, kendi grubundakileri tımar etmeye başladı. Kasakela ilk kurşunu sıkmıştı ama durmaya hiç niyeti yoktu. Karşı grubu özellikle en zayıf oldukları beslenme anlarında yakalıyor ve gafil avlıyorlardı. Yetişkin erkekler görünüşte bir şeyler arıyormuş gibi davranarak gizli gizli Kama bölgesine giriyorlardı. Ağaçta meyve toplayan şempanzeleri gördüklerinde dövüyorlardı. Şempanzeler karmaşık bir sosyal sisteme sahipler. Koloni halinde yaşamalarına rağmen yalnız yemek yerler. Yiyeceklerini aileleriyle ve arkadaşlarıyla çok fazla paylaşmazlar. Kasakela grubu çok daha asiydi. Sistematik olarak Kamaların topraklarını işgal ediyor, yakaladıkları şempanzeleri işkence ediyorlardı. 4 yıl süren savaşta Kasakela, Kama'nın 6 yetişkin erkeğini öldürdü. Aynı zamanda dişilerinin de bir tanesini infaz ettiler. 2 tanesi ise gizemli bir şekilde kayboldu. Onlardan biri sakat olan Willy'ydi. Willy daha sonra bir daha görülmedi. Diğer 3 yetişkin ise birçok kez saldırıya uğradı. Kasakela'nın gaddar üyeleri genç bir Kamalı yakalayıp uzun süre işkence etmişti. Kamalı bu gencin ismi Sinif'ti. Sinif'in kanayan yüzünden damlayan kanları içmişlerdi. Jane gördüklerinden sonra hayretler içinde kalmıştı. Notlarına şunları yazmıştı. Gördüklerimi ancak uzun bir zaman sonra hazmedebildim. Bunun için çaba sarf etmem gerekti. Gördüklerim rüyalarıma bile giriyordu. Geceleri birçok kez o görüntüler yüzünden irkilerek uyandım. Genç üye Sinif'e yaptıkları onlarla ilgili bütün görüşlerimi değiştirdi. Yakından tanıdığım oldukça insan canlısı olan Radolf, 2 kiloluk taşı mecali kalmamış Godin üzerine atmıştı. Savaşın onları nasıl bir canavara dönüştürdüğünü görmek kötüydü. Belki de gerçek karakterleri buydu. Biz yanıldık. Sinif, Kama'daki son erkekti. Aslında istese kabilesini terk edebilir, yeni bir kabile arayışına girebilirdi. Ama yapmadı. Tuzağa düştüğü güne kadar bekledi ve kabilesini korudu. Bir diğer Kasakelalı Rudolf, Kahamalı Godi'yi kayalıklara fırlatmıştı. Üyeler hayatını kaybeden karşı gruptaki şempanzelerle yıllarca birlikte yaşadılar. Kasakela 4. yılın sonunda Kama grubunu yok etmeyi başardı. 4 yılın sonunda tüm erkekler ölmüştü. Artık sıra kadınlardaydı. Bu aşamada 3 dişi zorla topraklarından sürüldü. Bazıları Kasakela'ya dahil oldu. Direnmekte olanlarsa öldürüldü. Sonunda zafer onlarındı. Fakat sevinçleri çok uzun sürmedi. Kısa bir süre sonra yeni ve oldukça güçlü bir düşmanla karşı karşıya geldiler. Kalende grubuyla. Bu kabile onlara oranla daha büyüktü. Bu grubun savaşı diğer grubu oranla fazla uzun sürmedi. Bu savaştan bir zafer çıkaramayacağını anlayan Kasakela pes etti ve daha yeni almış olduğu Kama topraklarından geri çekildi. Bu araştırma Jane Goodall'a övgü kadar eleştiri de getirdi. Meslektaşlarının çoğu bunu bir günah olarak nitelendirdi. Onlara göre Jane hayvanlara insani özellikler kazandırmıştı. Bu da savaşları tetiklemiş ve doğalarını bozmuştu. Diğer yandan şempanzeleri besleyerek doğal sürece müdahale etmiş, gelecek nesilleri de etkilemişti. Gambe Şempanze Savaşı tanık olduğumuz ilk şempanze savaşıydı. Bu özelliğiyle bilim tarihindeki yerini aldı. Şempanzelerin içinde kazanma hırsı, acımasızlık ve savaş vardı. Bunlar elbette her hayvanda olan özelliklerdi. Ama şempanzelerdeki aynı insanlar gibiydi.